Şimdi biraz da modern yaşamdan bahsedelim. Artık her modern yaşam cümlesini kurunca işte 5 sene önceki modern yaşamda yaşıyoruz, hayat çok zor filan. İşte cep telefonları daha farklıydı. Şimdi modern yaşamdayız, daha farklı. 5 sene sonra şurada bir hologram diziliyor olacak yani görüntüsü ya da ben hologram olarak size YouTube'dan anlatıyor olacağım ama gene de modern yaşamın zararlarından bahsediyor olacağım. Çünkü çoğaldıkça teknoloji bu zararlar da artacak ister istemez ama teknoloji isterse bu zararları azaltabilir. Şimdi elektromanyetik alanlar zararlı mı, bu Wi-Fi'ler zararlı mı falan işte bunların hakkında hiçbir şey yok yani. Çalışma yapılmadı, yok böyle bir çalışma falan denilebilir. Sigaraya da denmişti. İşte cep telefonu beyin kanseri. Yani bu kadar abartmana gerekmiyor. Cep telefonunun beyin kanseri yapıp yapmaması konusuna gelene kadar daha minik düzeyde. Cep telefonu ya da elektromanyetikler bir elektromanyetik alan yayıyorlar. Gövdenin içinde bir elektromanyetik alan olduğunu nereden biliyoruz? EEG çektiriyoruz, EKG çektiriyoruz. Bir elektrik voltajı olduğunu görüyoruz zaten. Bizde elektromanyetik alan var, onların olduğu yerde var. Peki fizikçiler elektromanyetik alanlar birbirlerini etkiler diyor mu, demiyor mu? Etkiler diyor. Ne kadar etkiler? Efendim telefon, kanser değil, minik de olsa negatif etkiler mi? Konumuz bu. Cevap olarak evet, minik de olsa negatif etkiler çıkıyorsa eğer o zaman burada bir durup bakacaksın. Ya bir şey birikiyor mi acaba? Zaman içerisinde bu birikmeden bir sorun çıkabilir mi diye bakacaksın. Cep telefonu uçakta sana açtırmıyorlar. Uçağın datasıyla onlar aralarında oluyor diye değil mi? O Wi-Fi yüzünden. Ya bunun zerresinin ucu bize dokunmuyor olabilir mi yani? Ya da mesela kalp pili taktığın zaman hani telefonunu buraya takma ya da o şeyler var ya güvenlik kapıları oradan geçme. Şimdi bunlar dendiğine göre ortalıklarda bir elektrikler falan işleri önemli yani. Nasıl olup da aklımızı kullanmayarak elektromanyetik alanlar bizi bozmaz diyebiliriz yani. Denemez. Ama burada hani tek suçlu illa cep telefonu falan o değil. Onu çok kullandığımız için tabii ki öyle aslında. Ama mesela saç kurutma makinesi veya kablosuz ev telefonu. Kablosuz ev telefonunu yerinden çıkarıyorsun ki öyle telefonlar kalmadı ama bizim cep telefonundan daha fazla elektromanyetik alan yaratıyor. Saç kurutma makinesi ısıtma üstünden olduğu için kafanın etrafında daha fazla elektromanyetik alan yapıyor. Bunlar hani uzay bilgileri değil, herkes bunu fizikçiler falan biliyor. Şimdi bunlar bir şeye sebep oluyor mu esasında? Mutlaka olması lazım çünkü kendininkinin dışında bir elektromanyetik alan bu. Bütün elektromanyetik alanlar birbirleriyle konuşurlar zaten. Özet, evet teknoloji kullanıyorsak, teknolojinin içinden elektrik alanı, elektromanyetik alan geçiyorsa bizim elektrik alanımız ve elektromanyetik alanımızla bir muhabbeti vardır. Bir fizikçi, aklı ve bilgisi hepsini yeter. Bizimkinin elektromanyetik alanını ölçer, onunkini ölçer. Mikro da olsa bir değişiklikler varsa bile onu bloklayacak bir şeyler üretir ki dünyada böyle şeyler var. Ve biz de onları kullanabiliriz. Yani bunu ciddiye almak lazım. Çok yakın bir gelecekte bence insanların üzerinde şu anda beni çeken kameranın yarattığı elektromanyetik alanın Gauss ölçüsünü geri ona itecek kadar bir şey takıyor olmam gerekecek ki bende öyle şeyler var biliyorsunuz. Yani onu ötelemek için ya da işte çocukların odalarında hiç Wi-Fi olmaması ya da gece yatarken Wi-Fi'lerin düğmelerini kapatman, hani bütün elektronikleri kapatman. Televizyon orada açık mesela arada sinyal veriyor. O sırada o işte onu yayıyor. İnsan gözüyle görmediği için anlamıyor ama zaten göz görmesi dediğin nedir ki yani dalga boyunun, güneşin koskoca dalga boyunun şu kadarcık bir aralığını görüyorsun. Geride orada gama ışını, burada radyasyon falan hiçbir şeyden haberin yok yani. Hani radyo dalgası mesela sağlıksız olmayan düz, yumuşak bir dalga, gün ışığından bile yumuşak. Onu duymuyorsun bile yani. Ancak ses olursa duyabiliyorsun yani. Şu anda dalgalar etrafta geçiyor ve onların hiçbiri senin şu anda kulağına gelmiyor. Yani ölçemiyor da değiliz. Ölçüyoruz ama yüzleşmiyoruz anlamında. Elektromanyetik alanlarda, bütün elektroniklerde yaydıkları dalgalar bakımından sakınca içerebilirler. İçermeleri çok büyük ihtimal. Bu konuya tıbbi bir mesele olarak bakmak da yakın zaman.
Gelelim bunların bir de yaydığı ışıklara. İşte bu konu en daha çabuk ispatlanacak şey. Elektromanyetik alanın yarattığı ışık hariç, şuradan gelen lamba bile güneşle aynı değil ya. Hiçbir insan canlısı insan yapımı ışığa uygun değil. Tavuğa tepeden verilmiş güneşle, tavuk ışıkla, tavuk onu güneş sanıyor, yumurtlayıp duruyor. Endokrini bozuluyor. Küçücük bir tavuk bir tane ampulden endokrini bozuluyor ve dakika başı yumurta yapacak kadar bünyesi karışıyor. Aynıyız biz yani. Ki onun daha da güçlüsünü kullanıyoruz. O zaman bunlardan kaçmak büyük bir dert. Gün ışığı bizi hiçbir şekilde bozmuyor. Gözlük takmak çok abartılıyor. Gözlüğün çıkarılması lazım. İlla yazın güneşe gözün dik bak demiyorum ama gün içerisinde gün ışığının, yani insan canlısı olarak neyse muhatabın, onunla muhatap olacaksın. Tıpkı yere basmak gibi. Güneşin senle gözünden de vücudundan da temas etmesi lazım. Hop, evin içine girdik. Edison'a teşekkür mü edelim, gidip saldıralım mı bilmiyorum. Yani hani lambayla başladı ya bu iş. Bu lambaların da teknoloji izin verdiği için güneş ışığına çok benzeyenlerden olması lazım. Elektronik makinelerin kendi içinde o yaydıkları alanı koruyucuları olması lazım. Telefonlardan işte her türlü elektroniğe kadar bunlar yapılabilir şeyler. Yani böyle teknolojiler var. Olması lazım. Yani hem ışığı hem yaydığı elektromanyetik alanı bizim teknolojiyle beraber bize gelmiş olan bir negatif şey. Ama bunun çözümü de gene teknolojiyle olacak, o da ayrı. Tıpkı hani boyalı kıyafet giyiyorsun. Doğal değil, boyanın kimyasalı vücuduna geçiyor. Ama yakında doğal ürünlerden, mesela normal doğada olan bir ürünün laboratuvarda çoğaltılmış 3D kıyafetler var. Onlardan hatta vücut ısısını ayarlarını, hatta kan şekerini laboratuvara gönderini falan çıkacak. Yani teknoloji zaten korkunç bir şey anlamında söylüyor. Teknoloji süper ama ihtiyaçları belirleyelim, ona da cevap versin. Yani ben elektromanyetik alanların ve sahte elektroniklerin ışıklarının beni hasta ettiğini anlamak için niye bir 30 yıl daha bekleyeyim, sigarada olduğu gibi? Teknik olarak bunu ölçebilirler. Ben de onun cevabını daha erken alabilirim. O yüzden biraz aklımızı kullanalım. Dediğim gibi dışarıda gözlük yok. İçerideyken o filtreler, mavi ışık filtreleri, çocuklardan aşırı kaçırılacak elektromanyetikler, mümkün olduğunca az verilecek onlara. Yatak odasından uzak duracak. Gece belki hepsi kapatılacak. Bir takım koruyucular var bunlar için. Kimi doğrudur, kimi çalışıyordur, kimi fake'tir bilmiyorum. Yani onlar kullanılabilir. Ama teknolojinin kendisi yani bize yarattığı sorunu kendi çözecek. Bizim görevimiz sorunun altını çizmek. Yani bu bir sorundur. Bunu çözünüz. Demek ki onlar da bunu bulsunlar. Eloncuğum bulabilir aslında sonucu. Yani bizim için önemsizmiş gibi gelen konular bunlar. İşte 3 kilom var, şeker, çaya attım atmadım falan yani. Ama o kadar büyük ki resimdeki durum. Mesela gözünüzü bağlasam birinizin, değil mi? Onu alıp böyle bir evin odasının içine koysam 5 dakika. Nerede olduğunu bilmiyorum ama. Sonra alıp AVM'nin içine koysam 5 dakika. Hepsinin kokusu, rüzgarı, her şey yani. Alıp ormanın içine koysam 5 dakika. Gövde nasıl biliyor nerede olduğunu? Gözün kapalıyken, hiç ses yokken, koku, tat, her şey aynıyken. Çünkü orada bir elektromanyetik alan var. Ondan etkilendiğin için iyi ve kötü hissediyorsun. Büyük mesele yani. Büyük mesele. Onun için stresle eşit yani bu elektroniklerin şeyi. Ben bu hani 9-5 çalışıp hep ofiste olanlara çok üzülüyorum yani. Hem sürekli o şeyle muhatapsın, hem zaten kımıldamadan orada duruyorsun. Hem de çocuklar mesela yeni nesil zaten annesinin karnından şunu yaparak doğuyor. Kaldı ki annesinin karnındayken de annesi bunu yapıyordu filan. Yani bunların birazcık daha hekimler olmayabilir ama fizikçiler tarafından dikkate alınıp bizi bu konuda toparlayacak bir şeylerin olması lazım. Ama dediğim gibi yani ben çaya şeker atmıyorum. Çok alkaliyim, çok sağlıklıyım. Grubu da olabiliyoruz. O yüzden belki bu söylediğim çok saçma gelebilir. Yani çok ileride gelebilir ama hani illa ben size bir an önce söyleyeyim gibi bir misyon hissediyorum ki siz bunu
atıyorum 3 sene sonra sıradan bir bilgiymiş gibi duyanlarınız olaya girebilir. Ama şimdi hani bana bir kredi verip bu kadın bir şey diyor ve ben buna bir kulak vereceğim deyip o 3 seneyi hani cepte kar olarak şimdiden yapanlarınız olabilir diye size söylüyorum. Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetiklerin yaydığı ışıklar çok büyük bir sağlık sorunudur.